Ey cihanı titreten koca Yusuf! Türk'ün bileği bükülmez, yüreği susmaz. Selam olsun sana, doğduğun topraklara. Selam olsun deli ormanın bağrında büyüyen, kök salan Türk köylerine. Razgrad'ın serin sokaklarına, Tombul Cami'nin göğü delen minaresine, Şumlu'nun ezgili sabahlarına. Biz geldik, anamla babamla, geçmişin izlerini aramaya, toprakla dertleşmeye geldik. Selam olsun toprağını terle yoğuranlara, yüreğini hasretle kavuranlara. Deli Orman. Bu toprakların adı bile başka atar insanın yüreğinde. Sadece bir bölge değil, bir hatıranın, bir özlemin adıdır Deli Orman. Yüreğimizin derinliklerinden gelen bir sesti belki de duyduğumuz. Yüzlerce yıldır dilden dile dolaşan efsanelerin, yürek yakan türkülerin, dinmeyen hasretlerin çağrısıydı. Ve biz, Leskobura ekibi olarak bu sese kulak verdik. Anne ve babamla düştük yollara. Bu, sıradan bir gezi değildi bizim için. Sadece yeni coğrafyalar keşfetmek değil, köklerimizin uzandığı o toprağı hissetmek, atalarımızın yürüdüğü yollarda yürümek, nesillerdir içimizde biriken o tarifi zor özlemi bir nebze olsun dindirmekti niyetimiz. Ve elbette siz değerli izleyicilerimizin yüreklerindeki o közü ağırlamak, oradaki kardeşlerimizin sesini, nefesini sizlere taşımak da amacımız. Bu yolculuk bir keşif olduğu kadar geçmişe bir saygı duruşu, toprağa bir vefa borcu, gönüllüler arasında kurulmuş bir köprüydü. İstikametimiz adı gibi ruhu da derin, efsaneleriyle nefes alan, her köşesi tarih kokan topraklar. Deli Orman. Selam olsun sana ey Deli Orman. Selam olsun göğsünde yaşattığın yiğitlere, analara, toprağına can verenlere, ona sımsıkı sarılanlara. Deli Orman. Neresidir tam olarak bu efsanevi topraklar? Gelin haritayı önümüze açıp birlikte bakalım. Bulgaristan'ın kuzeydoğusundayız. Güneyimizde Balkan dağlarının heybetli duvarı yükselirken, kuzeyde topraklar usulca Tuna Nehri'ne doğru alçalıyor. İşte bu ikisinin arasında kalan Ludogorye platosu olarak da bilinen geniş, dalgalı, yer yer ormanlarla kaplı, yer yer bereketli ovalara açılan coğrafya Deli Orman'ın kalbini oluşturur. İdari olarak sınırlar kesin çizgilerle ayrılmasa da Deli Orman ruhu ve kültürü bugün ağırlıklı olarak Razgrad, Şumlu, Silistre, Eskicuma, Rusçuk ve kısmen Dobriç illerinin sınırları içinde yaşayan Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgeleri kapsar. Peki neden Deli Orman? Bu isim nereden geliyor? Osmanlı arşivlerinde dahi bu bölge Deli Orman olarak geçiyor. İlk bakışta çılgın ve vahşi gibi anlamlar çağrıştırsa da işin aslı daha derin. Buradaki delilik doğanın o zapt edilemez, coşkun, engin ve bereketli gücünü ifade ediyor. Bir zamanlar öylesine sık, öylesine geçit vermez ormanlarla kaplıymış ki Evliya Çelebi bile seyahatnamesinde bu ormanların deliliğinden, içinden geçmenin zorluğundan bahseder. Meşe, gürgen, kayın, kızılcık ağaçlarının oluşturduğu bu yeşil deniz, aynı zamanda içinde yaşayan toplulukları dış etkilerden korumuş, onlara sığınak olmuş, kendine özgü bir kültürün yeşermesine olanak tanımış. İşte bu deli yeşil örtü, altındaki bereketli topraklar ve sinesinde barındırdığı deli fişek gibi yiğit, mert, vatanına ve geleneğine sımsıkı bağlı insanlar Deli Orman efsanesini yaratmıştır. Deli Orman'ın tarihi adeta bir zaman tüneli gibi. Her adımda farklı bir dönemin, farklı bir medeniyetin izlerine rastlamak mümkün. Bu toprakların bilinen en eski sakinleri, savaşçılıkları ve zengin kültürleriyle tanınan Trak kabileleri. Özellikle Getler bu bölgede güçlü bir krallık kurmuşlar. Onlardan kalan tümülüsler, kaya mezarları ve Sveçtari'deki UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Trak mezarı gibi anıtlar bu kadim halkın izlerini taşıyor. Sonra sahneye Roma İmparatorluğu çıkıyor. Milattan önce 1. yüzyılda bölgeyi ele geçiren Romalılar Trak şehirlerinin üzerine kendi şehirlerini kurmuş, yollar inşa etmiş, bölgeyi
imparatorluğun önemli bir parçası haline getirmişler. İşte Razgrad yakınlarındaki Abritus antik kenti bu dönemin en parlak yıldızlarından biri. Sadece askeri bir üs değil, aynı zamanda önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuş. Kazılarda ortaya çıkan tapınaklar, hamamlar, villalar ve özellikle o muhteşem zemin mozaikleri şehrin o dönemdeki zenginliğini ve ihtişamını gözler önüne seriyor. Ancak Abritus aynı zamanda Roma tarihinin en karanlık anlarından birine de tanıklık etmiş. Milattan sonra 251 yılında şehre adını veren savaşta Balkanları istila eden Gat kabileleri İmparator Decius ve oğlu Herennius komutasındaki Roma ordusunu burada tuzağa düşürüp yok etmişler. Savaş alanında ölen ilk Roma imparatoru olarak tarihe geçen Decius'un ölümü imparatorluk için büyük bir şok olmuş. Abritus harabelerinde dolaşırken sanki o savaşın çığlıklarını, kılıç şakırtılarını duyabiliyorsunuz. Roma'nın ardından Bizans dönemi geliyor. Kale ve şehirler güçlendirilse de 6. ve 7. yüzyıllarda başlayan Slav ve Avar akınları bölgenin demografik yapısını değiştirmeye başlıyor. Ve ardından 7. yüzyılın sonlarında Asparuh Han liderliğindeki Ön Bulgarların Tuna'yı geçerek Balkanlara gelmesi ve Slavlarla birleşerek 1. Bulgar İmparatorluğunu kurmasıyla bölge yeni bir döneme giriyor. Şumlu Kalesi gibi önemli merkezler bu dönemde Bulgar devletinin kilit noktaları haline geliyor. Türklerin bu topraklara gelişi ise çok daha eskilere, henüz Osmanlılar tarih sahnesine çıkmadan öncesine dayanıyor. 9. ve 11. yüzyıllar arasında Peçenekler, ardından Oğuzlar ve Kıpçaklar gibi Türk boyları Karadeniz'in kuzeyinden dalgalar halinde Balkanlara inmiş, Bizans'la savaşmış, zaman zaman müttefik olmuş ve bölgeye yerleşmişler. Bu ilk Türk grupları Deli Orman'ın etnik ve kültürel yapısının ilk Türk tohumlarını atmışlardır. Ancak Deli Orman'ın bugünkü kimliğinin şekillenmesinde en kritik rolü oynayan olaylar 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması ve Moğol istilası ile birlikte başlıyor. Bu dönemde Anadolu'dan Balkanlara doğru önemli bir Türkmen göçü yaşanıyor. İşte bu göç dalgası ile birlikte gelen Sarı Saltuk gibi karizmatik Horasan erenleri ve dervişler Dobruca ve Deli Orman bölgesinde İslamiyet'i yayıyor, tekke ve zaviyeler kurarak bölgenin manevi haritasını çiziyorlar. Onların hoşgörülü ve halka yakın İslam anlayışı bölgedeki Kıpçak bakiyesi Türkler ve yerli halk arasında hızla yayılıyor. 1. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar Rumeli'ye geçtiğinde Deli Orman'da zaten önemli bir Türk nüfusu ve yerleşik bir Türk İslam kültürü bulunuyordu. Osmanlı fethi ile birlikte bölge idari olarak Osmanlı topraklarına katıldı. İlk dönemlerde Anadolu'dan büyük çaplı iskanlar yapılmasa da bölgenin asıl Türkleşme ve Alevi Bektaşi kimliğinin pekişme süreci 16. yüzyılda yaşandı. Özellikle Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde Anadolu'da Safevi propagandası ve sosyal huzursuzluklar nedeniyle devlete karşı gelen veya potansiyel tehdit olarak görülen bazı Alevi Türkmen aşiretleri planlı bir şekilde Balkanlara, özellikle de Deli Orman ve çevresine sürgün edildi veya iskan edildi. Tokat, Sivas, Amasya, Çorum gibi bölgelerden gelen bu kalabalık Türkmen grupları Deli Orman'daki Türk nüfusunu hem niceliksel olarak artırdı hem de bölgenin inanç yapısını derinden etkiledi. Anadolu'dan getirdikleri zengin sözlü kültür, müzik, gelenekler ve özellikle güçlü Alevi Bektaşi inançları Sarı Saltuk gibi erenlerin daha önce attığı temeller üzerine inşa edildi. Demirbaba Tekkesi gibi önemli Bektaşi merkezleri bu dönemde veya hemen sonrasında kuruldu. Ve Deli Orman, Balkanlardaki en canlı ve köklü Alevi Bektaşi kültür havzalarından biri haline geldi. Bu durum, bölgenin Osmanlı merkezi yönetimiyle zaman zaman mesafeli bir ilişki içinde olmasına neden olsa da aynı zamanda ona özgün bir kimlik ve dirençli bir ruh kazandırdı. Yüzyıllar boyunca Deli Orman, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi oldu. Özellikle at yetiştiriciliği,
Koyunculuk ve tahıl üretimi yaygındı. Aynı zamanda yetiştirdiği namlı pehlivanlarıyla ün saldı. Güreş, bölge kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Koca Yusuf gibi cihan pehlivanları bu topraklardan çıktı. 19. yüzyılda yaşanan Osmanlı-Rus savaşları bölge için büyük yıkımlara ve göçlere neden oldu. Tüm bunlara rağmen Deli Orman Türkleri kimliklerini, dillerini ve kültürlerini korumak için büyük bir direnç gösterdiler. Her taşın altında bir hikaye, her insanın yüzünde bir tarih vardı sanki. Ve yolculuğumuzun ilk büyük durağı Razgrad. Şehre girerken hissettiğimiz o sakinlik, merkeze yaklaştıkça yerini bir merak duygusuna bıraktı. Şehrin planlı yapısı, temiz sokakları, bakımlı parkları dikkat çekiciydi. Hafta sonu olması nedeniyle belki de o beklediğimiz Balkan hareketliliğinden ziyade dingin bir atmosfer hakimdi. Ama bu sakinlik şehrin ruhunu daha iyi dinlememize olanak sağladı. Geçmişin fısıltılarını aradık sokak aralarında, eski binaların yüzlerinde. Şehrin tam kalbinde adeta bir mühür gibi duran İbrahim Paşa Camii. Onunla ilk karşılaşmamız biraz buruk oldu. Balkanların en büyüklerinden biri olan bu muhteşem eser ne yazık ki kapsamlı bir restorasyon geçiriyordu. Dev iskeleler, brandalar sarmıştı o güzelin bedenini. O an içimizden ah be dedik. Tam da şimdi mi? 16. yüzyıl zarafetini, o klasik Osmanlı mimarisinin gücünü tam anlamıyla göremedik belki. Kapısından girip o devasa kubbenin altında secdeye varanların hissettiği manevi hazzı yaşayamadık. Ama yine de o iskelelerin arasından bile olsa onun asaletini, köklü geçmişini hissetmemek mümkün değildi. 1530'larda Kanuni'nin kudretli sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa'nın adını taşıyan bu cami kim bilir nelere şahit olmuştu. Savaşlar, depremler, rejim değişiklikleri görmüş ama hala dimdik ayaktaydı. O an sadece bir binaya değil, yaşayan bir tarihe de baktığımızı anladık. İçeri girememenin hüznüyle birlikte onun varlığına şahit olmanın gururunu da yaşadık. Razgrad'ın sadece Osmanlı değil, Roma geçmişte oldukça zenginlemiştik. Şehrin hemen dışındaki Abritus Arkeoloji Rezervi bu zenginliği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Razgrad şehri yalnızca Osmanlı dönemiyle değil, aynı zamanda zengin bir Roma geçmişiyle de öne çıkar. Bu derin tarihi katmanların en önemli tanıklarından biri şehrin hemen dışında konumlanan Abritus Arkeoloji Rezervidir. Geniş bir alana yayılan bu rezerv, antik bir Roma kentinin etkileyici kalıntılarına ev sahipliği yapmaktadır. Alanda görülebilen mermer sütunlar ve koruma altına alınmış zemin mozaikleri gibi mimari unsurlar ziyaretçilere Roma döneminin ihtişamını ve kent yaşamını hayal etme imkanı sunar. Bu kalıntılar bölgenin Roma İmparatorluğu içindeki önemine işaret eder. Rezerv bünyesinde yer alan müze ise bu tarihi zenginliği daha da detaylandırır. Müzede sergilenen eserler arasında ince işçilikleriyle dikkat çeken Trak dönemine ait altın ve gümüş objeler, Roma dönemine tarihlenen heykeller ve antik çağlardaki gündelik yaşama ışık tutan seramik kaplar bulunmaktadır. Bu eserler bölgede yaşamış farklı medeniyetlerin kültürel ve sanatsal birikimini gözler önüne serer. Abritus'un tarihi önemi sadece arkeolojik buluntularla sınırlı değildir. Bu topraklar aynı zamanda Roma tarihinde önemli bir dönüm noktası olan milattan sonra 251 yılındaki Abritus Savaşı'na da sahne olmuştur. Bu savaşta Roma İmparatoru Decius ve oğlu Herennius Galtlara karşı savaşırken hayatlarını kaybetmişlerdir. Dolayısıyla Abritus Arkeoloji Rezervi ziyaretçilere hem antik kentin fiziksel kalıntılarını inceleme hem de tarihin önemli olaylarının yaşandığı bir mekanın atmosferini hissetme olanağı sunarak geçmişin somut bir gerçeklik olduğunu anımsatır. Razgrad'daki günlerimiz akşamları o mütevazı dönercide son buluyordu. Artık orası bizim için sadece bir yemek mekanı değil, günün yorgunluğunu attığımız, ailece keyifli sohbetler ettiğimiz bir sığınak haline gelmişti. Orada yediğimiz her lokma, içtiğimiz her yudum ayran sadece karnımızı değil, ruhumuzu da besliyordu sanki.
Razgrad'ın ardından Deli Orman'ın ruhani kalbine doğru bir yolculuğa çıktık. İstikametimiz İsperi yani Kemaller yakınlarındaki ormanın derinliklerinde saklı bir inci, Demir Baba Tekkesi. Tekkeye giden yol bile başlı başına bir deneyimdi. Yemyeşil, sık ağaçların arasından kıvrılan, yer yer bir derenin eşlik ettiği o kadar güzel bir yoldu ki her virajda doğanın farklı bir tonuyla karşılaşıyorduk. Şehrin gürültüsüne uzaklaştıkça ruhumuzun da dinlendiğini hissediyorduk. Ve sonunda tekkeye ulaştık. Sarp bir yamaca yaslanmış, etrafı yüksek duvarlarla çevrili bu mekan, dış dünyadan tamamen kopuk, kendi içinde bir alem gibiydi. Kemerli taş kapıdan içeri adım attığımızda bizi ilk karşılayan şey derin bir sessizlik ve huzur oldu. Geniş avlunun bir yanında geçmişin tanıkları olan eski mezar taşları, diğer yanında ise tekkeye yaslanmış gibi duran devasa bir kaya kütlesi. Avlunun ilerisindeki iki katlı yapılar Bektaşi mimarisinin sade ama işlevsel özelliklerini taşıyordu. Alt katlardaki taş duvarlı derviş hücreleri ve aşevi, üst katlardaki ahşap odalar ve sohbetlerin yapıldığı, yemeklerin yendiği o geniş ahşap sofa. Hepsi buranın bir zamanlar ne kadar canlı bir dergah olduğunu fısıldıyordu. Ama tüm gözler tekkenin kurucusu olduğuna inanılan Demir Baba'nın türbesine çevriliyordu. Mimari olarak gerçekten etkileyiciydi. Sekizgen planlı ana mekan ve ona bitişik piramidal çatılı giriş bölümü. Özellikle giriş kapısı eski bir Roma lahdinden devşirildiği söylenen bu kapının üzerindeki La Feta illa Ali, La Seyfe illa Zülfikar yazısı mekanın kimliğini ve ruhunu daha ilk bakışta ortaya koyuyordu. Türbenin içine girme fırsatımız oldu ve o an hissettiğimiz atmosferi kelimelerle anlatmak gerçekten zor. Loş bir ışık, havada mistik bir koku, ortada yeşil örtülerle kaplı büyük sanduka, etrafında 12 imamı simgeleyen 12 kollu şamdanlar, yanlarında 3 basamaklı bir sehpa, üzerinde dizili diğer şamdanlar, tavandan sarkan büyük yine 12 kollu avize. Hepsi Bektaşi sembolizminin derinliğini yansıtıyordu. Sandukanın ayak ucunda duran o bir çift metal ayakkabı ve 2 bıçak ise ziyaretçilerin merakını cezbeden, hakkında çeşitli rivayetler anlatılan gizemli objelerdi. Duvarlar ise adeta bir tarih galerisi gibiydi. Eski hat levhaları, dualar, gazilere ait olduğu söylenen paslanmış kılıçlar, mızraklar. Her biri buranın sadece bir türbe değil, aynı zamanda bir hafıza mekanı olduğunu gösteriyordu. Kimdi peki bu Demir Baba? Hakkında anlatılanlar efsane ile gerçeğin iç içe geçtiği bir yumak gibi. 16. yüzyılda yaşadığı, Horasan'dan veya Anadolu'dan geldiği, Bektaşi tarikatına mensup bir eren olduğu konusunda genel bir kabul var. Gücü, kuvveti ve kerametleriyle ün salmış. Öyle ki bir rivayete göre kuraklık zamanında asasıyla kayaya vurup su çıkarmış. Başka bir rivayete göre devlerle güreşmiş, onları yenmiş. İşte bu pehlivan kimliği onun Deli Orman'ın güreş kültürüyle özdeşleşmesini sağlamış. Tekkenin bir zamanlar bölge pehlivanlarının toplandığı, güç denediği, Demir Baba'dan himmet dilediği bir merkez olduğu söylenir. Ona pehlivanların piri denmesi de bundandır. Bugün Demir Baba Tekkesi bu tarihi ve kültürel mirasın üzerinde yükselen, yaşayan bir inanç merkezi. Sadece Alevi Bektaşi vatandaşlarımız değil, Sünni Müslümanlar, hatta Hristiyan Bulgarlar ve Romanlar tarafından da ziyaret ediliyor. Özellikle Hidrales gibi özel günlerde büyük kalabalıklar toplanıyor. İnsanlar buraya gelip dua ediyor, kurban kesiyor, adaklar adıyor. Çocuk sahibi olmak isteyenler, şifa arayanlar, evlenmek isteyen gençler. Herkesin bir umudu, bir dileği var. Ağaçlara bağlanan rengarenk bezler, kayalıklara yapıştırılan küçük taşlar, türbeye bırakılan giysiler. Hepsi bu umutların, bu duaların sessiz tanıkları. Ama hepsinin ortak noktası aynı gökyüzünün altında, aynı toprağın üzerinde birleşen insanlık ve bir yaratıcıya sığınma ihtiyacıydı. İşte bu atmosfer içinde
o avluda oturup etrafı izlerken Deli Orman'ın o kapsayıcı, hoşgörülü ruhunu bir kez daha derinden hissettik. Farklı dillerde edilen dualar, farklı inançların ritüelleri. Burası Balkanların o karmaşık ama bir o kadar da zengin dokusunun küçük bir mikrokozmosuydu sanki. Ve bize farklılıklarımızla bir arada yaşamanın mümkün olduğunu, hatta bunun bir zenginlik olduğunu fısıldıyordu. Deli Orman yolculuğumuzun belki de en unutulmaz, en kalbi dokunan anları insanlarla kurduğumuz o sıcak bağlardı. Razgrad bölgesinde bir izleyicimizin köyüne yaptığımız ziyaret bu bağların en güzel örneğiydi. Orada tanıştığımız Şerbane abla, daha bizi görür görmez yüzünde açan o güller, gözlerindeki o samimi pırıltı, sanki yıllardır birbirimizi tanıyormuş gibi sevinçle karşıladı bizi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz deyişiyle tüm yorgunluğumuzu unutturdu. Evine davet etti, bahçesini gezdirdi. Meşhur Deli Orman sofrasını kurdu. Ama ne sofra! İncecik sarılmış, mis gibi kokan etli sarmalar, tandırda pişmiş gibi duran lezzetli bir tavuk yemeği, çeşit çeşit salatalar, turşular, taptaze köy ekmeği, ev yapımı ayran. Sofrada yoktu. Biz yedikçe o mutlu oldu. Mutlu oldukça daha çok ikram etti. Mahcubiyetimizi gördükçe, yiyin anacım, yiyin babacım, siz Allah misafirisiniz. Misafir bereketiyle gelir dedi. O sofrada sadece yemek yemedik biz. O sofrada Şerbane ablanın anılarını dinledik. Köyün hikayelerini öğrendik, güldük, hüzünlendik. Bize çocukluğunu anlattı, ailesini, komşularını. O kadar içten, o kadar doğaldı ki, işte o an anladık ki Deli Orman'ın asıl zenginliği ne tarihi eserleri ne de doğal güzellikleriydi. Asıl zenginliği Şerbane abla gibi yüreği sevgi dolu, cömert, misafirperver insanlarıydı. Teknolojinin, modern hayatın getirdiği o koşuşturmacadan uzak, insani değerlerin hala en saf haliyle yaşatıldığı bir yerdi burası. Şerbane abla bize sadece bir öğün yemek ikram etmemişti. Bize insanlığın, Anadolu irfanının, Balkan sıcaklığının unutulmaz bir dersini vermişti. Razgrad'ın o sakin köy atmosferinden sonra Şumlu, bize Deli Orman'ın daha şehirli, daha hareketli yüzünü gösterdi. Bulgaristan'ın önemli sanayi ve eğitim merkezlerinden biri olan Şumlu, aynı zamanda tarihi dokusunu da korumayı başarmış bir şehir. Geniş bulvarları, modern binaları, üniversitesiyle canlı bir enerjiye sahipti. Ama ara sokaklara daldığınızda karşınıza çıkan eski Osmanlı evleri, tarihi çeşmeler, küçük dükkanlar size geçmişi fısıldıyordu. Şumlu sokaklarında dolaşırken yaşadığımız o tatlı tesadüfler enerjimizi daha da arttırdı. Bizi tanıyan, "Let's go bro" diye seslenen takipçilerimizle karşılaşmak, o anki mutluluğumuzu tarif etmek zor. Kilometrelerce ötede, ata topraklarında yaptığımız işin bir karşılığının olduğunu görmek, kurduğumuz bağın ne kadar gerçek olduğunu hissetmek. Onlarla ayaküstü de olsa sohbet ettik. Nereden izlediklerini, neler hissettiklerini sorduk. Bu karşılaşmalar bize sadece motivasyon vermekle kalmadı. Aynı zamanda bu yolculuğun sadece bizim değil, hepimizin yolculuğu olduğunu hatırlattı. Şumlu, bize Deli Orman'ın sadece geçmişiyle değil, bugünüyle ve geleceğiyle de ne kadar canlı olduğunu gösterdi. Şumlu'nun kalbinde şehrin en önemli simgesi olarak yükselen Tombul Camii. Maalesef bu şaheseri ziyaret edememiş olsak da onun hikayesini ve önemini detaylarıyla anlatmak boynumuzun borcu. 1744 yılında Şumlu doğumlu Sadrazam Şerif Halil Paşa tarafından yaptırılan bu külliye, Balkanlardaki Osmanlı mimarisinin zirve noktalarından biri kabul edilir. Mimarisi oldukça etkileyici. Ana ibadet mekanı, kare planlı ve üzeri yaklaşık 25 metre yüksekliğinde 15 metre çapında devasa bir kubbeyle örtülü. Bu kubbe, binanın dışından da görülebilen sekizgen payanda kuleleriyle desteklenmiş. Caminin kuzey cephesinde 5 küçük kubbeyle örtülü, mermer sütunlu, zarif bir son cemaat yeri bulunuyor. Caminin batı cephesinden yükselen
40 metre yüksekliğindeki tek şerefeli minaresi ise şehrin birçok noktasından görülebiliyor. İç mekan süslemeleri 18. yüzyıl Osmanlı sanatının özelliklerini taşıyor. Lale devrinin zarifliğiyle batıdan gelen barok üslubunun etkileri bir arada görülüyor. Duvarlarda, kubbe içinde ve özellikle mihrap çevresinde yoğunlaşan kalem işi bezemeler, bitkisel motifler, geometrik desenler ve hat yazıları dikkat çekici. Renk paleti oldukça canlı. Kırmızı, mavi, yeşil ve altın yaldız tonları kullanılmış. Mihrabın kendisi de oldukça görkemli. İstiridye kabuğu şeklinde bir kavsaraya ve mukarnaslı bir çerçeveye sahip. Minber ise ahşap işçiliğinin güzel bir örneği. Ancak Tombul Camii sadece bir ibadethane değil, tam teşekküllü bir külliye. Caminin avlusunda 4 mermer sütuna oturan revaklı, zarif bir şadırvan yer alıyor. Avlunun etrafını ise medrese odaları, Sibyan Mektebi ve kütüphane binası çevriliyor. Özellikle kütüphane binası çok meşhurmuş. Bir zamanlar burada 5000'den fazla el yazması ve basma eserin bulunduğu, bunların arasında nadir coğrafya kitapları, fıkıh, kelam, tarih ve edebiyat eserlerinin yer aldığı biliniyor. Bu da külliyenin bölgenin önemli bir ilim ve kültür merkezi olduğunu gösteriyor. Tombul Camii geçirdiği restorasyonlarla sağlam bir şekilde günümüze ulaşmış. Bugün hala Şumlu Müslümanlarının ana ibadet merkezi ve şehrin en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri. Onun varlığı Osmanlı'nın Balkanlardaki kalıcı mührünün ve estetik anlayışının en güzel kanıtlarından biri. Şumlu şehrine hakim, yüksek platoda yer alan Şumlu Kalesi adeta şehrin tarihi bekçisi gibi. Burası sadece bir kale değil, binlerce yıllık bir yerleşim katmanı barındıran devasa bir arkeolojik alan. Tarihi M.Ö. 12. yüzyıla geç Tunç çağına kadar uzanıyor. Traklar burayı önemli bir merkez olarak kullanmışlar. Ardından Romalılar gelmiş. Kaleyi genişletmiş ve güçlendirmişler. Bizans döneminde de stratejik önemini korumuş. Ancak kalenin altın çağı 1. ve 2. Bulgar İmparatorlukları döneminde yaşanmış. Özellikle 12. ve 14. yüzyıllar arasında Şumlu Kalesi, Bulgar Devleti'nin en önemli askeri ve idari merkezlerinden biri haline gelmiş. O dönemden kalma kilise temelleri, konut kalıntıları, güçlü sur duvarları bugün hala görülebiliyor. Osmanlılar 14. yüzyılın sonlarında kaleyi fethettikten sonra da burayı kullanmaya devam etmişler. Yeni eklemeler yapmışlar. Kale 18. yüzyıla kadar askeri önemini korumuş. Bugün Şumlu Kalesi'nde dolaşırken farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan duvarların arasında yürüyorsunuz. Trak taş işçiliği, Roma tuğlaları, Bizans harcı, Bulgar ve Osmanlı mimari unsurları. Hepsi iç içe geçmiş durumda. Kaleden aşağıya, Şumlu Ovası'na ve şehre baktığınızda buranın neden binlerce yıldır bu kadar önemli bir stratejik nokta olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Tarihin fısıltılarını dinlemek ve muhteşem manzaranın tadını çıkarmak için harika bir yer. Şumlu platosunun diğer ucunda ise geçmişin tam zıttı bir estetikle yükselen Bulgar Devleti kurucuları anıtı var. 1981 yılında Bulgar Devleti'nin 1300. kuruluş yıl dönümü için yapılan bu devasa yapı, sosyalist dönem mimarisinin en iddialı ve tartışmalı örneklerinden biri. Kübist tarzda tamamen betonla inşa edilmiş bu anıt, uzaktan bile heybetiyle insanı eziyor. Yaklaştıkça figürlerin büyüklüğü daha da belirginleşiyor. Bulgar tarihinin kurucu ve önemli figürleri Asparuh, Tervel, Kurum, Omurtakan, 1. Boris, Çar Simeon gibi hükümdarlar devasa boyutlarda, stilize edilmiş formlarda betimlenmiş. Kiril alfabesinin yaratıcıları Kiril ve Metodi kardeşler de anıtta yer alıyor. Figürlerin o keskin hatları, sert ifadeleri, brutalist mimarinin o soğuk ve güçlü etkisi. Gerçekten çok farklı bir atmosferi var. Figürler adeta Transformers filminden çıkmış gibiydi. Sanki başka bir gezegenden gelmiş, devasa, mekanik figürler gibi duruyorlardı. Bu anıtın en ilginç yanlarından biri de bulunduğu konumdan sunduğu manzara.
Bir yanda bu modern, devasa sert hatlı yapı, diğer yanda ise ayaklarınızın altında uzanan tarihi Şumlu şehri, Osmanlı'dan kalma cami minareleri, eski evler. Bu kontrast, insana Bulgaristan'ın karmaşık tarihini, farklı dönemlerini ve kimlik katmanlarını düşündürüyor. Anıtın kendisi kadar yarattığı bu tezatlıkta oldukça etkileyici. Şumlu'nun o görkemli anıtlarından, tarihi kalelerinden sonra tekrar köylerin o mütevazı ama bir o kadar da derin dünyasına döndük. Şumlu'ya bağlı bir köyde tanıştığımız Çakır Fatma abla bize adeta yaşayan bir tarih dersi verdi. Onun evi, eşyaları, anlattıkları hepsi geçmişten bir sayfaydı sanki. Sedinin üzerindeki el dokuması kilimler, köşedeki eski sandık hepsi birer anı taşıyordu. Fatma abla ile sohbetimiz o kadar keyifliydi ki bize gençliğini, köyün eski adetlerini, düğünlerini, bayramlarını anlattı. Sesi bazen hüzünleniyor, bazen neşeyle çınlıyordu. Onu anlattıklarında sadece bir kişinin değil, bir kuşağın, bir kültürün izleri vardı. O gün anladık ki tarih sadece kitaplarda yazılanlardan veya müzelerde sergilenenlerden ibaret değil. Asıl tarih Fatma abla gibi insanların hafızasında, yüreğinde ve yaşam biçiminde saklıydı. Onu evinden ayrılırken sadece güzel anılarla değil, aynı zamanda büyük bir saygı ve hayranlık duygusuyla ayrıldık. O, Deli Orman'ın bilge ve güler yüzlü insanlarından sadece biriydi ve onun gibi niceleri bu toprakların kültürünü yaşatmaya devam ediyordu. Yolculuğumuzun son duraklarından biri Eski Cuma bölgesiydi. Burası da Deli Orman'ın tipik özelliklerini taşıyan, Türk nüfusunun yoğun olduğu bir bölge. Köylerde dolaşırken gözlemlediğimiz o ilginç kontrast burada da karşımıza çıktı. Bir tarafta geleneksel mimarinin izlerini taşıyan, belki biraz yıpranmış ama ruhu olan eski taş veya kerpiç evler. Diğer tarafta ise Avrupa'da çalışan gurbetçilerin yaptırdığı modern mimarili, gösterişli villalar. Bu durum, bölgenin hem geçmişine ne kadar bağlı olduğunu hem de dış dünya ile kurduğu ilişkiyi, yaşanan sosyal değişimi gözler önüne seriyordu. Eski Cuma köylerinin yemyeşil doğası, sakinliği bize huzur verdi. Bir köy yolunda verdiğimiz molada yol kenarındaki o yabani karamık çalıları bizi yine çocukluğumuza götürdü. Annemle birlikte o dikenli dallardan meyveleri toplarken hissettiğimiz o saf sevinç. Belki de en güzel anılar böyle basit, beklenmedik anlarda saklıydı. O mayhoş tat bize sadece çocukluğumuzu değil, toprağın sunduğu o doğal bereketi de hatırlattı. Ve Eski Cuma köyünde yaşadığımız o güzel tesadüf. Karamık toplarken yanımıza gelen güler yüzlü Bulgar vatandaşımız ve sevimli köpeği. Başlangıçta sadece bir selamlaşma, köpeğini sevmeyle başlayan o an hiç beklemediğimiz bir dostluğa dönüştü. Vatandaşımızın işten davetiyle kendimizi onun evinde bulduk. Dil bariyerimiz vardı belki ama gözlerimizle, gülümsemelerimizle, jestlerimizle anlaştık. O evde konuşurken siyasetin yarattığı suni ayrımların ne kadar anlamsız olduğunu bir kez daha gördük. Karşımızda sadece iyi kalpli, misafirperver bir insan vardı. Onun evinin düzeni, bahçesindeki emek bize kendi kültürümüzden de tanıdık gelen birçok detayı barındırıyordu. Farklı dilleri konuşsak da, farklı kimliklere sahip olsak da temelde aynı insani duyguları paylaşıyorduk. Misafire hürmet, komşuluk hakkı, emeğe saygı. Bu karşılaşma bize Deli Orman'ın sadece Türklerin değil, Bulgarların ve diğer toplulukların da barış içinde bir arada yaşadığı zengin bir kültürel mozaik olduğunu gösterdi. Ve bu mozaiğin en güçlü harcının ön yargılardan arınmış insan sevgisi olduğunu öğretti. Ve nihayet Deli Orman denince akla ilk gelen yerlerden biri. Bir efsanenin doğduğu topraklar. Karalar Köyü. Burası adını tüm dünyaya duyuran bileği bükülmez Cihan Pehlivanı, Koca Yusuf'un köyü. Köye girerken bile farklı bir heyecan vardı içimizde. Sanki her taş, her ağaç onun anısını fısıldıyordu. Köy meydanındaki parkta soluklanırken yanına oturduğumuz yaşlı amca bizim için adeta bir zaman makinesi oldu. Bize Koca Yusuf'un çocukluğunu, gençliğini, güreşlerini,
köylerindeki pehlivanlık geleneğini öyle güzel anlattı ki onu ağzından dinlemek efsaneyi daha da canlı kıldı. Ve tabii ki Kocataş. Parkın köşesinde sessizce duran o devasa kaya parçası. Koca Yusuf'un antrenman aleti. Yanına gidip dokunmak, o pürüzlü yüzeyi hissetmek bile insana farklı bir enerji veriyor. Gücümüzü denedik. İttirmeye çalıştık ama nafile. O an Koca Yusuf'un nasıl bir dev olduğunu, nasıl bir güce sahip olduğunu iliklerimize kadar hissettik. Bu taş sadece bir kaya parçası değil. İnsan azminin, gücünün ve bu topraklardan çıkan yiğitlerin ölümsüz bir sembolüydü. Karalar köyündeki en büyük şanslarımızdan biri de köyün muhtarı İsmail Bey ile tanışmak oldu. Güler yüzü, misafirperverliği ve köyüne olan sevgisiyle bize harika bir rehberlik yaptı. Onunla birlikte ilk durağımız köyün tarihi camisiydi. O avluya adım attığımız an sanki zaman yüzlerce yıl geriye akıyor. Taş döşeli zemini, yaşlı çınar ağaçları, ortadaki o mütevazı ama asaletli cami. İçeri girdiğimizde ise bu his daha da kuvvetlendi. Ahşap tavanın kokusu, eski kilimlerin deseni, mihrabın sadeliği. Her şey o kadar samimi, o kadar huzur vericiydi ki. Muhtar İsmail Bey bize caminin tarihini, geçirdiği onarımları anlattı. Onun sesinde bu mekana duyduğu derin saygıyı hissetmemek mümkün değildi. Burası Karalar Köyü'nün sadece ibadet mekanı değil, aynı zamanda ortak hafızası, manevi merkeziydi. Muhtar Bey ile birlikte köyün sokaklarında yürüyerek Koca Yusuf'un doğduğu, büyüdüğü ve şimdi anılarını yaşatan müzeye dönüştürülmüş evine ulaştık. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir köy evi gibi dursa da içi bir kahramanlık destanıyla doluydu. Duvardaki her fotoğraf, vitrindeki her madalya, cam mekandaki her kısmet, Koca Yusuf'un o inanılmaz gücünü, azmini ve başarılarını anlatıyordu. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, Amerika'da devirdiği rakipler, kazandığı ünvanlar, hakkında çıkan gazete haberleri, imzalanan kontratlar. Bir insanın kendi beden gücüyle nasıl bir efsaneye dönüşebileceğinin kanıtıydı adeta. Müzede sadece Koca Yusuf değil, Deli Orman'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından çıkmış diğer Kırkpınar efsanelerinin de izleri vardı. Bu, bölgenin güreşle ne kadar iç içe olduğunu, pehlivanlığın nasıl bir atasporu olarak yaşatıldığını gösteriyordu. Müzeden çıkıp durumumuzu havalandırdığımızda köyün o huzurlu atmosferini ve hemen yakındaki hala geleneksel güreşlere ev sahipliği yapan o yeşil alanı, kuş bakışı gördük. İşte bu topraklarda Koca Yusuf'u yetiştiren, işte bu kültürde ona ilham veren. Karalar Köyü ziyareti bize sadece bir spor efsanesini değil, aynı zamanda bir kültürün köklü geçmişini ve yaşayan ruhunu tanıma fırsatı verdi. Bu deneyim hafızamızdan asla silinmeyecek. Deli Orman. Bu topraklardan ayrılırken heybemizde sadece görüntüler, sesler ve tatlar yoktu. Heybemiz binlerce yıllık bir tarihin ağırlığıyla, köklü bir kültürün zenginliğiyle, sımsıcak insan ilişkilerinin samimiyetiyle ve en önemlisi sarsılmaz bir aidiyet duygusuyla doluydu. Bu yolculuk bize sadece coğrafi bir bölgeyi değil, bir ruhu, bir kimliği, yaşayan bir efsaneyi tanıttı. Gördük ki Deli Orman, adındaki o deliliği sadece coşkun doğasından değil, aynı zamanda uğradığı onca badireye rağmen kimliğinden, dilinden, inancından ve kültüründen asla taviz vermeyen o dirençli ruhundan alıyor. Tıpkı köklerini toprağın en derinine salmış, oğlu meşe ağaçları gibi fırtınalara göğüs germiş, yıkılmamış, her baharda yeniden yeşermeyi başarmış. Savaşlar, göçler, baskılar görmüş ama özünü kaybetmemiş. Bu özün en değerli parçası ise şüphesiz insanları. Misafirperverlikleriyle gönlümüzü fetheden Şerbane ablalar, Fatma ablalar, bilgelikleriyle bize yol gösteren yaşlı amcalar, tarihlerine sahip çıkan İsmail Bey gibi muhtarlar ve farklılıkları, zenginlikleri bilip kapısını bize açan o güzel Bulgar komşular. Hepsi Deli Orman'ın o çok katmanlı, o zengin ve insancıl yüzünü bize gösterdi. Bu yolculuk, aile büyüklerimle birlikte çıktığım, kuşaklar arası bir köprü kurduğumuz anlamlı bir serüvendi.
Hem kendi geçmişimize bir ayna tuttuk hem de bugünün deli ormanını anlamaya çalıştık. Ve umuyoruz ki bu deneyimlerimizi sizlerle paylaşarak ekranları başında bizleri izleyen, kalbi bu topraklar için atan, belki orada doğmuş büyümüş, belki de hiç görmemiş, hep özlemini çekmiş olan siz değerli dostlarımızın yüreklerindeki o hasret ateşine bir damla su serpebilmişizdir. Deli Orman sadece geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de toprağı. O topraklarda yeşeren umutları, korunan gelenekleri, yaşayan kültürü ve en önemlisi o güzel insanların sıcaklığını hissetmek bizim için büyük bir ayrıcalıktı. Bu toprakların hikayeleri anlatmakla bitmez. Bizim de yeni hikayeler peşindeki yolculuklarımız. Ata yadigarı Deli Orman'dan, Pehlivanlar diyarı o güzel topraklardan, tüm Balkanlara, tüm dünyaya, yüreğinde vatan ve insan sevgisi taşıyan herkese kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Yeni maceralarda, yeni keşiflerde buluşmak üzere. Haydi let's go.